Herkese merhaba, ben Şenol. Üretim planlama ile ilgili çalışmalarımın ikincisini bu videoyla anlatmaya çalışacağım. Bu videoda günlük üretim planının da içinde bulunduğu kısa vadeli planlardan biri olan haftalık çalışma planını sizlere aktarmaya çalışacağım. Haftalık çalışma planı nedir dediğimizde bir sonraki haftanın çalışma düzenini görmemizi sağlayan veriler toplu şekilde tanımlayabiliriz. Haftalık çalışma planı ne işimize yarar? 1. Kaynakların müşteri siparişlerine göre yönlendirilmesine. Bunlar stoklar, insan gücü, makine kapasitesi gibi kaynaklar. 2. Bakım, temizlik veya yapılması gereken diğer işlerin önceden planlanmasını kolaylaştırır. Bu plan haftanın son iş günü genelde Cuma günü öğlene kadar hazırlanıp yayınlanır. Cuma günü yayınlanma sebebi hafta bitmeden tüm fabrikanın bu plana göre bir sonraki haftaya organize olması gerektiği içindir. Haftalık çalışma planını örnek olması açısından herhangi bir enjeksiyon fabrikası üzerinden yapacağım. Bu fabrikada 20 montaj ve 2 boyama prosesi, 50 tane enjeksiyon makinesi, üretime direkt etkisi olan 200 kişilik bir ekip olduğunu varsayalım. Öncelikle bu planı hazırlarken neleri göreceğiz? Haftalık çalışma planının altyapısını hazırlayacağız. Bunun için müşteri siparişlerini firmanıza tanımlı ürün ağaçları üzerinden patlatıp çıkan sonuçları mevcut fabrika stoklarından düşerek kalan miktarları yine ürün ağaçlarında tanımlı çevrim süreleri üzerinden zamana çevireceğiz. Peki bu plan ile neleri analiz edeceğiz? Haftalık çalışma planını hazırladıktan sonra bir müşteri siparişlerine göre hat bazlı kapasiteleri inceleyeceğiz. Bunlar montaj, boyama ve enjeksiyon şeklinde olacak. 2. Müşteri siparişlerinin haftalık bazda kendi içinde karşılaştırmasını yapacağız. Müşteri siparişlerinin haftalık ve hat bazlı değişimlerini göreceğiz. 3. Hazırladığımız çalışma planına göre ekiplerin çalışma zamanlarını normal ve mesai şekilde inceleyeceğiz. Ayrıca bu çalışmalara ait maliyetleri de görebileceğiz. Siparişler, stoklar. Bu verilere ait detaylardan bir önceki günlük üretim planı adlı videomda bahsetmiştim. Ürün ağacı bir ürünü üretmek için gerekli olan yarı mamullerin ve ham maddelerin hangi hiyerarşik yapı miktarlarda bir araya getirilmesi gerektiğini tanımlayan reçetedir. Tek katmanlı ürün ağaçları olduğu gibi çok katmanlı ürün ağaçları da vardır ve genelde çok katmanlı olurlar. Ürün ağaçları bir tesisin temel taşı gibidir. Ne kadar sağlıklı ve doğruysa tesisin tüm departmanında doğru sonuçlar ulaşır. Ürün ağaçları ile ilgili bir yöneticinin meşhur bir sözü vardı. Ürün ağaçları firmanın anayasasıdır derdi. Malzeme planlama ve üretim planlamanın çok kullandığı bir veridir. Hatta bir önceki videomda günlük üretim planı hazırlanışı esnasında vardiyalık kapasite ve plana yazdığım referans ve adetlerin üretim bitiş sürelerini üretim ağaçlarından faydalanarak hesaplatmıştım. Bir ürün ağacını ERP programları ile patlatıp sonuçlarını direkt olarak görebilirsiniz. Excel'de ise bu işlem biraz zor ve karmaşık olmakta. Ürün ağaçları üzerinden yaptığım bir algoritma ile en alt seviyedeki ürüne ait ihtiyacı hesaplatabiliyorum. Bu detaya girmeden önce planlamanın mantığından bahsetmek istiyorum. Planlama, hedefinize ulaşmak için bulunduğunuz ortamdaki değişkenleri belirleme sanatıdır. Planlama yapmanın temel hedefi, başarıya veya sonuca en doğru zamanda en az gücü harcayarak en kesin biçimde ulaşmaktır. Başarıya ulaşmak bir süreçtir ve bu süreç planlama yapmaktan geçer deyip varsayım olarak oluşturduğumuz enjeksiyon fabrikasında genel hatlarıyla planlama nasıl yapılır örnek bir kod üzerinden bakalım. Örnek olması açısından 1385 nolu ürünü seçtim. Çünkü bu ürünün alt seviyelerinde üretilmesi gereken bir boyalı bir de enjeksiyonlu ürün bulunmaktadır. Bu referansın fiziki olarak üretimi nasıl gerçekleşir bir bakalım. Bu ürün önce enjeksiyonda üretilir. Daha sonra boyama prosesine girip boyanır. Daha sonra da montaj prosesinde montajlanıp depoya teslim edilir. Bu referansın üretilebilmesi için fiziki olarak izlemesi gereken rotadır. Peki planlamada bu rota nasıl olur? Ürünün önce montaj prosesine ait planı yapılır. Sonra boyama prosesi ve en son enjeksiyon prosesine ait planı yapılır. Bu şekilde bir rota izlemesinin nedeni müşteri siparişlerine göre fabrikanın kaynaklarını etkili ve doğru şekilde kullanıp yönlendirmektir. Burada bahsettiğim kaynak stoklardır. Şimdi örneği biraz daha genişletelim. Müşterinin 500 adet bu üründen talep ettiğini varsayalım. Öncelikle depoda bulunan montajlı bitmiş ürünleri müşteri talebinden çıkaracağız.
Kalan miktar montaj prosesinin girdisi olacak. Bu verilere göre yapılan planı depoda bulunan boyalı yarı mamul ürünlerinden çıkaracağız. Kalan miktar boyama prosesinin girdisi olacak. Bu verilere göre yapılan plan sonrası ise depoda bulunan enjeksiyonlu yarı mamul ürünleri de çıkarıp kalan miktarı enjeksiyon prosesine planlayacağız. Ve nihayetinde tüm bu prosesler için günlük üretim planı yapıp iş emri açacağız ve üretim gerçekleşecek. Yalnız bir de tüm bunlara müşterinin termin talebi, kontrolde olmayan ama planın işlemesini aksatabilecek olumsuzluklar ki bunlar elektrik kesintisi, makine veya kalıp arızası, personelin devamsızlığı veya personel performans yetersizliği gibi sorunlar da eklendiği zaman bir planlamacının işinin zorluğu daha da ortaya çıkmaktadır. Bu kadar detaya girdim çünkü az sonra yapacağım örnekte müşteri taleplerinin ürün ağaçları üzerinden nasıl en alt seviyeye ürüne indirgeyeceğimi ve burada nasıl haftalık planlama için veri oluşturacağımı anlatabilmek içindi. Şimdi bu detaylara bakabiliriz. Evet. Burada bir ürün harcı yapısı görülüyor. Bitmiş ürün direkt enjeksiyonlu bir parça olabilir. Boyalı bir parça olabilir. Veya montajlı bir parça olabilir. Bunlar ürün harcının birinci seviyesidir. Bir de bunların altında üretmek durumunda olduğumuz ürünler var. Bunlar da ikinci seviyedir. Ve bunlar enjeksiyonlu parçada hiç yoktur. Zaten kendisi ilk parça olduğu için direkt olarak üretilir. Boyalı parçada enjeksiyonlu parçadır. Önce enjeksiyonlu parça üretilir. Sonra boyanarak yeni bir ürün elde edilir. Montajlı parçada enjeksiyonlu parça olabilir direkt. Boyalı parça olabilir. Veya montajlı parçanın kendisi olabilir. Ürün harcının 3. seviyesine baktığımızda enjeksiyonun altında herhangi bir şey olmaz. Boyalı parçanın altında enjeksiyonlu parça olur. Montajlı parçanın altında direkt enjeksiyonlu bir parça olabilir veya boyalı bir parça olabilir. 4. seviyeye baktığımızda boyalı parçanın altında enjeksiyonlu parça olur ve 5. seviye yoktur. Şimdi örnek olarak verdiğimiz referansın ürün ağacı yapısını inceleyelim. Evet, montajı bitmiş ürün altında 2 tane yarı mamul, 2 tane farklı tedarik edilen malzeme ve üretildiği proses görülüyor. Ayrıca bu üründen bir adet üretilmesi için gereken miktarlar ve üretilebilmesi için geçen saniye cinsinden zaman bulunmaktadır. Bizim planlamamız gereken ürünler yine bulunduğumuz fabrikada üretilen ürünler, yani 1374 ve 1815 nolu referanslar olmaktadır. Dışarıdan tedarik edilen alt malzemelerin planı malzeme planlama ekibi tarafından yapılmaktadır. 1374 nolu referanstan başlarsak ürün ağacına baktığımızda 1864 nolu bir ürün ve 3 adet dışarıdan tedarik edilen alt malzeme bulunmakta. 1864 nolu ürüne baktığımızda ise 3 tane dışarıdan tedarik edilen alt malzeme ve 2 farklı proses olduğu görülüyor. Bunun anlamı bu referans hem bu proseste hem de diğer proseste üretilebilir demektir. Bir üretim planlamacının elinde makinelerin yapılabilirlik haritası bulunması gerekir. Çünkü yaşanabilecek olumsuz durumlarda alternatifleri değerlendirebilmesi gerekir. 1815 nolu üründe yine dışarıdan tedarik edilen 2 alt malzeme ve 2 farklı proses olduğu görülüyor. Müşteri 1385 nolu ürünü talep ettiğinde 1374 ve 1815 nolu ürünü planlamakta ve ihtiyacı hesaplamakta sorun yok. Çünkü direkt olarak bir ilişki söz konusu. Ancak 1374 nolu ürünün altındaki 1864 nolu ürünü planlamak burada çok zor. Çünkü 1385 ile bağlantısı kopuyor. Burada önce 1385'e olan talebe göre 1374 nolu ürünün ihtiyacını bulmalıyız. Sonra da 1864'te olan ihtiyacı hesaplatmalıyız. Peki bunu nasıl yapacağız? Öncelikle müşterinin siparişlerinin montaj prosesine denk gelen ihtiyaçlarına ait hesaplamaları yapalım. Öncesinde bu sayfada görünen verilerden biraz bahsedeyim. Ürün ağacından beslenen bir özet tablo. Bu tabloda proses, hat veya makine bilgisi, bitmiş ürün kodu ve ürün ağacına tanımlanmış mamul miktarı ve saniye cinsinden çevrim süresi. Çevrim süresinin saniye cinsinden alma nedeni bazı ürünlerin saniyeler içinde üretimleri gerçekleştirilirken
Bazı ürünlerin ise dakikalar sürebilmektedir. Burada ortak payda saniye olmalıdır. Mamul miktarda değişkenlik gösterebilmektedir. Örnek 147 ve 146 nolu referanslar. 100 adet üzerinden hesaplanmış ve ürün ağacına eklenmiştir. Bunun nedeni bir adet için çevrim süresinin hesaplanmasının mümkün olmadığı durumlarda 10 veya 100 gibi adetler üzerinden çevrim süreleri hesaplanıp ürün ağaçlarına yazılmaktadır. Stoklar sonrasında ise 2 haftalık müşteri siparişlerini ürün ağacındaki bitmiş ürün kodlarına göre buraya aldık. Şimdi firmada bulunan stokları müşterinin talebinden düşerek kalan miktarı bulup montaj prosesine girdi olarak alacağız. Az sonra göstereceğim alanda stoklardan siparişleri düşeceğiz. Bu alan stokların siparişlerden düşülmüş halidir. 2 tane örnekte bakalım. 1927 referansı 130 adet stok var. 27, 142, 189 şeklinde siparişler devam ediyor. 11 ve 12'sinin toplamı 169 adet. Alması gereken ayın 12'sine 39 adet. Bakalım. Evet, doğru. Bir diğerine bakalım. 1928 adet, 587 adet stok var. Ayın 14'üne kadar olan sipariş toplamı 647. 60 adet ayın 14'ünde kalmış olması gerekiyor. Evet. Şimdi stoklar düşürmüş ihtiyacı zamana çevirebiliriz. Bunu yapacağız çünkü müşterinin proses bazlı zaman cinsinden ihtiyacını prosesin zaman cinsinden kapasitesiyle karşılaştıracağız. Bu alan müşteri talebinin zaman cinsinden gösterilmiş halidir. Firmanızda montaj prosesi için tanımlı OI değerlerini zamana çevirdiğimiz esnada hesaba dahil ediyoruz. Zamanı çevirme ile ilgili formüle bir bakalım. G2 bölü 60 dediği saniyeyi dakikaya çeviriyoruz burada. AC2 dediği müşteri talebinin stoklardan düşülmüş hali. Bölü F2 dediği mamul miktarı. Ürün ağacında tanımlı mamul miktarı. AU2 dediği de OI değerlerinin hesaplanmış hali. Diğer tüm prosesler için de aynı işlem yapılıyor. Şimdi örnek aldığımız referansın durumunu bu yaptığım çalışmada bir inceleyelim. Referansımız 1385 nolu referanstı. Montajlı bir üründü. Şimdi ona yaptığımız çalışmada bir bakalım. Evet. Bu referanstan 1473 adet stok var. Siparişleri bu şekilde. Ayın 18'ine kadar 2650 adet ihtiyaç var. Ayın 18'inde 1000 adet, evet 1117 adet kalmış oluyor. Burada bu alanda montaj prosesi için ihtiyacını hesaplamış olduk. Şimdi diğer proseslere bir bakalım. 1374 nolu boyalı durumuna bir bakalım. 1374 nolu ürünün birkaç referansı kullanıldığını görüyoruz. Bizim izlediğimiz referans 1385 nolu referanstı. Buradaki yapıdan bahsetmem gerekirse özet tablo hem bitmiş ürünü hem de alt seviyedeki ürünü göstermektedir. Bu bağlantıyı yapmamın sebebi biraz önce montaj prosesinde yaptığımız hesaplamaya ait verileri bu alana çekebilmek içindi. Çünkü az önce de söylediğim gibi müşteri siparişlerinin bitmiş montajlı ürün stoklarından kalan miktarı boyama prosesinin gerisi olacaktı. Bu nedenle de böyle yapmak zorundaydım. Bu alanda 1374 nolu referansın stok adetini montaj prosesinden gelen verilerden düştüğüm zaman boyama prosesi üretimi için ihtiyaçlar ortaya çıkmış olacaktır. Burada çok ince bir detay var. Göstermek istiyorum. 1374 nolu ürünün stoğu bağlı olduğu 4 referansın hangisinden düşürmeli? Birlikte bakalım. 1374 nolu referans 83, 85, 88 ve 84'e bağlı. Yani bunların alt parçası olarak kullanılıyor.
793 adet stoğu var. Ve bu stok bunların ihtiyaçlarından hangisinden düşülmeli? Bunu göstermek istiyorum. Burada görüldüğü gibi en yakın terminden düşüyor. Şu alanda. Şöyle göstermek istiyorum. Şu alanda. Eğer ben burayı sıfırlarsam, şu alanda sıfırladığımda stok şu an, evet, gördüğünüz gibi bunun karşısına, yani 384'ün karşısına geldi. Çünkü en yakın terminli ihtiyaç burada. Bundan düşmesi gerekiyor. Şimdi tekrar eski haline getirelim. Stokları düştükten sonra bu alanda da müşterinin talebine göre boyalı parçaların zamansal hesaplamasını yapmış olacağız. Bu alan stokların düşürmüş olduğu alan. Bu alanda zamansal hesaplamasının yapıldığı alan. Mantık aynı montaj prosesinin olduğu gibi çalışıyor. Şimdi diğer referansımıza bir bakalım. 1815. Şimdi 1815 ne olduğu durumuna bir bakalım. Takip ettiğimiz kod burada. 1385 ne oluyor ürün. Evet, bunun da durumu bu. Birçok bitmiş üründe kullanılıyor bu parça. Yan tarafta stokları düşürmüş kalan siparişlerin durumu. Onun yanında da zamansal ihtiyaçlar. Bir de şu 1374 nolu boyalı ürünün altında ulaşamadığımız 1864'e bir bakalım. Evet, bunun da durumu burada. Buradaki yapı biraz daha farklı. Özet tablodan bahsedeyim. Burada bitmiş ürün, şöyle göstereyim. 1385 nolu ürün şurada görülüyor. Onun altındaki 1374 nolu boyalı ürün şurada ve 1864 nolu enjeksiyonlu parça, ulaşamadığımız parça. Evet, bunun yan tarafına baktığımızda buradaki ihtiyaçlar, buradaki talepler boyaneden geliyor. Çünkü bu boyalı parçanın alt parçasıydı. Onun yanında da stokları düşürmüş hali ve daha sonra da yine zamansal hesaplaması yapılmış hali var. Evet, bu analizimizde bu kadar. Şimdi şu alanlara bir bakalım. Burası müşteri taleplerinin zamansal ihtiyaçları ile hat kapasitelerinin karşılaştırıldığı alandır. Tüm fabrikanın montaj prosesleri burada görülmektedir. Genel bilgi alanına vardiya sayısı ve eleman sayısı girilir. Ve alt tarafta da net çalışma süresi hesaplatılır. Yan taraftaki alanda az önce hesaplamasını yaptırdığımız veriler gelmekte. Onun üzerinde de hattın kapasitesi ve karşılaştırması bulunmaktadır. Şimdi birkaç örnek veri girişi yapıp burada tanımlı eleman sayısı 6, vardiya sayısı 3 diye daha önceden hesaplatmışız, tanımlamışız. Bunları girdiğimiz zaman gördüğünüz gibi kapasite ayın 17'sine kadar yeterli olmakta. Aynı şekilde evet. Şimdi ben hepsini tamamlayacağım. Tüm prosesler için giriş tamamladım. Şimdi nerelerde darboğaz var bir bakalım. Darboğazdan kastım önümüzdeki hafta kırmızıya düşen alan var mı diye bakıyorum. Kırmızıya düşmesi demek
kapasitenin yeterli olmadığını, müşteri siparişine göre yeterli olmadığını gösteriyor. Enjeksiyonda sadece bu alanda var ama o da kümülatifte bir sıkıntı yok. Stoklarla kapatılıyor. Aynı şekilde çok küçük bir değer. Evet, enjeksiyon için sıkıntı görünmüyor. Boyanede ise boyane 2'de bir sıkıntı var. O da ayın 13'ünde normalde üretim olarak sıkıntımız başlıyor ancak kümülatifte stoklarla birlikte ayın 16'sına kadar gidiyoruz. 16'sında sıkıntı başlıyor. Montaja baktığımızda sadece montaj 1 ve montaj 2'de üretim olarak sıkıntımız, üretim kapasitesi olarak sıkıntı var ama kümülatifte sıkıntı yok. Peki eğer montaj prosesinde darbe olsaydı ne yapacaktık? Eleman takviyesi yapılabilirdi. Yeni bir hat kurulabilirdi. Montaj prosesine veya yeni bir masa kurulabilirdi. Boyanede ne yapılabilir? Eğer mümkünse sipariş fazlası referanslar diğer boyaneye aktarılabilir. Şayet enjeksiyonda bir sıkıntı varsa, kalıpsal bir sıkıntı yoksa, yedek kalıp söz konusuysa diğer enjeksiyon makinesine kaydırılabilir. Montaj prosesinde kapasite kişi sayısına bağlı olup boyama ve enjeksiyonda makine kapasitesine bağlıdır. Enjeksiyonda ayrıca kalıp kapasitesi parametresi de bulunmaktadır. Şimdi artık haftalık çalışma planına geçebiliriz. Bu alanda fabrikadaki tüm prosesler ve hatlar görülmektedir. Ayrıca gizli sütunlarda personel numaraları bulunmaktadır. Bu hangi proseste hangi personelin çalıştığını göstermektedir burası. Şayet insan kaynaklarından üretime direkt etki eden personel bilgisi ve maaş detaylarını alabilirseniz bu çalışmayı yaparken personel bazlı çalışma ve saat mesailerini de hesaplatabilirsiniz. Vardiya bazlı günler görülmekte. Şimdi birkaç örnek veri giriş yapalım ve sonuçlara bir bakalım. Enjeksiyon E1 proses hattında baktığımızda 2 vardiya 2 kişi çalışıyor. Buraya 2 vardiya dediğimiz 12 saat oluyor. Buraya personel olarak 202 ve 203'ü girersek dediğim hesaplamaları yapacak. Enjeksiyon 2'ye bir bakalım. Yine aynı şekilde 2 vardiya 2 kişi 204 ve 205. Enjeksiyon 3'e bir bakalım. 3 vardiya 3 kişi yani birer kişi her vardiya 206 207 ve 208 şeklinde. Şimdi diğer proseslerden birkaçına gelelim. Boyane 1 18 kişi 3 vardiya yani her vardiya 6 kişi. Şurayı biraz daha açacağım. Buraya 6 kişiye girdim. Aynı şekilde evet. Şimdi bir tane montajdan girelim. Montaj 1 3 vardiya 6 kişi her vardiya 2 kişi. Yine 3 vardiya Şimdi ben bunların hepsini tamamlayacağım. Sonuçlarına birlikte bakalım. Evet, ben tüm haftayı tamamladım.
Burada yaptığım sadece bir günü girip bir günü tamamlayıp bugünü kopyala yapıştırla diğer günlere eklemek oldu. Cumartesi gününe bakım ve temizlik girdim. Bir vardiya olarak gösterdim bunu. Burada kırmızı görünen bir alan var. Bu şu alan anlama geliyor. Montaj M20 makinesi çalışmıyor. Yani sipariş yok anlamına geliyor. Bir bakalım. Evet. Hiç müşteri sipariş gelmemiş. Bunu gösteriyor. Aynı zamanda ben şunu da göstermek istiyorum. Veri dediğim bir çalışma sayfası. Bunu insan kaynaklarından personelin çalışma bilgilerini, detaylarını ve maaş bilgilerini aldığımı varsayıyorum. Bu veri sayesinde haftalık çalışma planına göre personelin mesaisini hesaplatabileceğim. Şimdi analizlere geçebiliriz. Unutmadan çalışma planı ile ilgili son bir detay daha vermek istiyorum. Bu planı tamamladıktan sonra ilgili proses yöneticilerine gönderiyoruz. Onlar da vardiyalara göre ekiplerini yönlendirmekte. Şimdi analizlere geçebiliriz. İlk analizimiz müşteri taleplerine göre hat kapasitenin incelenmesi olacak. Gri alanlar hat kapasiteleri, siyah alanlar ise müşteri talepleri. Veriler saat bazlıdır. Yan tarafta da tüm fabrikadaki prosesler görülüyor. Şu an baktığımız hat boyane bir prosesi ve günlük bazlı bir veridir. Ayın 14'ü 13'ünden başlayıp 16'sına kadar müşteri talebi hat kapasitesinden fazla. Boyane 1'de. Boyane 2'de yine aynı şekilde 13'te başlayıp 16'sına kadar müşteri talebi hat kapasitesinden fazla. Biraz enjeksiyona bakalım. Enjeksiyon 1'de sıkıntı yok. 2 de aynı şekilde. Enjeksiyon 11'de E11'de bir sıkıntı var. Ayın 13'ünde ve 14'ünde ve 16'sında sıkıntı var. Biraz da montaja bakalım. Montaj 1'de aynı şekilde sadece 16'sında bir sıkıntı var. Montaj 2'de 15'inde ve 16'sında gibi. Burada müşterilerin taleplerini hat bazlı görebiliyoruz. İkinci analizimiz müşterinin siparişlerini günlük ve hat bazlı karşılaştırma olacak. Hangi gün hangi hatta değişimler göstermiş bunu göreceğiz. Bunun için önce müşteri siparişlerinden bir kısım veriyi buraya çekeceğiz. Ben bu verileri çekeceğim çünkü formüller çok ağır olduğu için uzun sürüyor. Çekilmiş halini siz göreceksiniz. Bugün 8 Kasım Cuma ve müşteri siparişlerinin 47. haftaya ait siparişleri çektim. Durum şu an için budur. Bir haftanın geçtiğini varsayıyorum. 15 Kasım tarihi itibariyle o gün gelen siparişleri girip haftalık değişimleri görelim. Evet, son durum bu. 45. ve 46. hafta 47. hafta için aldığım siparişlerin durumu görülüyor. Gün bazlı. Ayın 18'inde 45. haftadan 46. haftaya bir yükseliş söz konusu. Diğer günler düşüş söz konusu. Boyane proses bazlı baktığımızda boyane ve montajda düşüş, enjeksiyonda bir yükselme söz konusu. Evet, şimdi diğer analizimize bakabiliriz. Burada hazırlamış olduğumuz çalışma planına göre proses, hat ve personel bazlı çalışma saatleri ve maliyetlerini göreceğiz. Sırasıyla baktığımızda boyane 1 ve boyane 2 normal çalışma saatleri ve mesai yapılmadığını görüyoruz. Aynı zamanda burada proses, hat ve personel bazlı görüyoruz. Bu şu anlama geliyor. Hat boyane 1 ve boyane 2 buraya bağlı ve bu boyanelerde çalışan personeller. Bir de şimdi boyane 1 bazlı bakalım. Burada çalışan personeller yine görülüyor. Çalışma mesela biraz karışık görünüyor. Boyane 2'ye bakalım. Evet, burası daha sade. 6 kişi çalışıyormuş. Buradan personel bazlı da bakabiliriz. Diğer proseslerle bir bakalım. Enjeksiyon bazlı. Bu biraz daha karışık. Yine enjeksiyonlar burada, hatlar ayrıldı. Burada da personelleri geldi. Enjeksiyon 1. Evet, mesai yapmışlar burada. Bütün hafta boyunca mesai yapılmış. Normal çalışma saati. Enjeksiyon, mesai yok. Normal çalışma gibi. Bir de şimdi montaja bakalım. Evet, montaj prosesi, normal çalışma ve mesaili çalışma saati burada görülüyor. Burada personel bazlı
kişi bazlı bakabiliriz. Bir tane mesai yapmış bulalım. Şöyle bakalım. Evet, 128. 128'e bir bakalım. Evet. Şimdi bunların maliyetlerine bakalım. Burası da proses bazlı boyahane. Yaptığı için normal çalışma saatleri. Burası mesai çalışma saatleri. Şimdi aşağıda da bunların maliyetleri görülüyor. Dediğim gibi insan kaynaklarından aldığımız verilerle bunları görebiliriz. Şimdi proses bazlı bakalım. Mesela maliyetlere. Normal çalışma saatlerine ait maliyetler. Enjeksiyon karışıkları, montaja bakalım. Montajdan da şöyle yapalım. Evet. Normal çalışma saatleri ve maliyetleri görülüyor. Bir de şöyle yapalım. Enjeksiyondan bakalım. Evet. Normal maliyetler. Burada aynı saatte çalışmalarına rağmen maliyetler farklı. Bunun nedeni maaşlarından kaynaklanıyor. Evet. Durum budur. Çok uzun bir çalışma gibi duruyor. Ancak bunu bir kere hazırladıktan sonra diğer haftalarda müşteri siparişlerini, firma stoklarını ve insan kaynaklarından alacağınız personel detaylarını bir kez kopyalayıp yapıştırdığınızda tek yapmanız gereken verileri güncellemek olacak. Bu da toplam 2 dakikanızı almayacaktır. Paylaştığım bu iletişim bilgileri üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Üretim planlamaya ait diğer çalışmalarım ile ilgili video paylaşımda bulunmaya devam edeceğim. Bu çalışmamı izleyen meslektaşlarıma böyle bir çalışmayı kendi bulundukları firmanın KPI veya proses parametrelerine göre ben hazırlayabilir veya tüm süreçleriyle nasıl hazırlandığına dair danışmanlık hizmeti verebilirim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.